Merhaba. Pelerin bahçesinde bugün günün bitkisi Thuja occidentalis smaragd. Botanik ismi Thuja occidentalis smaragd olmasına rağmen dünyada white cedar smaragd, Thuja emerald ya da emerald green aber white olarak da bilinir. Bölge 2'den 8'e kadar yetiştirebilirsiniz. Batı masasının dünyada en çok tercih edilen çit bitkilerinden biri olmasının sebebi bu dar piramidal yapıyı koruyor olması. 4 yıl önce bu çiti oluşturdum. Çiti oluşturduğumda bir kez makaslama yaptım. 4 yıldır hiç makaslama yapmıyorum. Dolayısıyla bakımı son derece kolay. Bundan dolayı da dünyada çok tercih edilen bir çit bitkisi. Thuja occidentalis smaragd çit dikiminde dikim aralığı ne kadar olacak? Çit yüksekliği 1,5 metreye kadar 50 santimetre. Çit yüksekliği 1,5 metre ile 2,5 metre arası 60 santimetre. Çit yüksekliği 2,5 metre ile 3,5 metre arası 70 santimetre. 3,5 metreden yüksek çitlerde dikim aralığı 90 santimetre olmalıdır. Thuja occidentalis smaragd'ın yazın çekilmiş görüntüleri. Zümrüt yeşili yaprakları görmüş olduğunuz gibi gayet canlı. Thuja occidentalis smaragd'ın kışın çekilmiş görüntüleri. Şu an kış mevsimi içerisindeyiz. Ve Ocak ayının ortası. Kışın soğuk ve rüzgarla birlikte canlı zümrüt yeşili görmüş olduğunuz gibi biraz kayboluyor. Bakın şuralar biraz daha yeşil. Genel olarak baktığınız zaman Thuja occidentalis smaragd'ın kış görüntüsü bu şekilde. Sizlerle paylaşmak istediğim bitkimiz Altuni batı masası. Normal batı masasından farkı daha kısa, çapının daha dar ve sarımsı pullu yaprakları olması. Thuja occidentalis golden smaragd 2,5 metre yüksekliğe 1 metre çapa kadar ulaşır. Uç sürgünleri, uç kısımdaki pullu yaprakları genellikle sarımsı renkte, altınlı renkte ve kışın özellikle soğuklarla birlikte, soğuk rüzgarlarla birlikte bronzlaşmalar olur. Genel olarak farkı bu. Eğer kısa çit oluşturmak istiyorsanız ve sarı renkli çit bitkisi düşünüyorsanız ya da odak noktası olarak örnek ağaç olarak kullanmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bitki Thuja occidentalis golden smaragd'tır. Evet, burada Thuja occidentalis smaragd'la oluşturmuş olduğum bir çitimiz mevcut. Çitimizin dikim aralığı 70 santimetre. Hedeflediğim çit yüksekliği 3 metre. Burada şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Burada görmüş olduğunuz gibi 2 tane sararmış, kurumuş. Biri tamamen kurumuş, sarararak ölmüş. Sağdaki batı masası uç kısımları sararmış ve ölmüş. Alt kısımları hala yeşil. 2 adet batı masası bulunmakta. Bunlara şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sararan kısmını kesip çıkaracağım şimdi.
kameramı ayarlayayım. Şimdi bu sararan kısmı çıkaracağım. Bakın buralar sarı. Şurada başlıyor kuruma. Şurada kuruma başlıyor. Şuradan itibaren bu kısmı çıkaracağım. Bakın bu kısım ölmüş. Bunu çıkarıyorum. Bu batı masasını incelediğimiz zaman şuradan ben bunu kestim ve bunun kestiğim kısmı kapatmam gerekiyor hastalık meydana getirmesin diye. Orayı elimde şu an malzeme olarak parafilm var. Parafilme havayla olan temasını keseceğim. Aşı macunu da kullanabilirsiniz. Elimde şu an parafilm olduğu için parafilme bu açık kısmı kapattım. Görmüş olduğunuz gibi bu uç kısımlardaki sararmalar, bakın bunlar gayet normal batı masası içerisindeki, bunlar normal. Güneş görmeyen kısımlar zamanla dökülebilir. Bunlar normal. Görmüş olduğunuz gibi batı masasını, şu sürgünleri canlı. Şuradan şu yeşil sürgünden itibaren bunu lider olarak bırakacağım. Diğerleri baharda kısaltacağım. Ve bu batı mazımızı bu şekilde kurtarmaya çalışacağım. Bu iki batı masası neden sarardı? Batı mazıları bu şekilde sararmalar, kahverengileşmeler ve bitkinin tamamen ölmesi iki nedene bağlıdır. Bunlardan birincisi aşırı sulama, aşırı sulamaya bağlı olarak kök çürüklüğü meydana gelmesi. Bu şekilde sararıp kahverengileşme ve mazınızın ölümüne neden olur. Diğer bir neden de burada olduğu gibi bu iki batı masasına gelen damlama borularında tıkanıklık meydana gelmiş. Ben perilerin bahçesini damlama sulama ile sulama işlemini yapıyorum. Zamanlayıcım var. Belirli aralıklarla sulamayı yapıyor. Ancak buraya gelen damlama borularında tıkanıklık meydana gelmiş. Belirli aralıklarla da damlama sistemine kimyasal veriyorum. Bu kimyasallar bu tıkanıklıkları açıyor. Buna rağmen zaman zaman böyle talihsizlikler meydana geliyor. Tabii ki bunun sonucu olarak da iki bitkimiz maalesef ölmüş. Bu sararmalar sulamaya bağlı olabilir ya da mantar ve bakteri sebebiyle oluşan hastalıklar ve zararlar da batı masasını bu şekilde öldürebilir. Bunlarla ilgili baharda yapacağım herdem yeşil kozalaklı bitkilerin bakımı, hastalık ve zararları konusunda bir video çekeceğim. Orada ayrıntılı bir şekilde bu konulara değineceğim. Rengileşmiş, sararmış ve bunu şimdi yeni bir batı mazımız var. Batı masası nasıl dikilir? Beraber batı masasını dikelim. Önce bu batı masasını bulunduğu yerden çıkaralım. Hemen kısaca bu bitki hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu batı masası root ball olarak gelmiş bir batı masasıydı. Şimdi dikeceğim saksıda batı masası.
Bu batı masası görmüş olduğunuz gibi kökünden anlaşılacağı üzere root ball olarak gelen bir batı masasıydı. Yani dikim alanından sökülüp kaneviçe bezi ya da jut bezine sarılarak dikim alanına hızlı bir şekilde sevkiyatının yapılıp dikilmesi gerekiyor. Bunların sökümünün yapılabilmesi için kış mevsiminin gelmesi lazım. Sonbaharın bitiminden ilkbaharın başlangıcına kadar bunların sökümünü yapıp dikim alanlarına nakledilip dikilmesi gerekiyor. Yani siz ilkbaharın başında root ball bir batı masası alırsanız dikkat etmeniz gereken şu: yeni sökülüp hemen nakledip dikmeniz gerekiyor. Eğer bu bitki sonbaharın sonunda sökülüp de ilkbaharın başında dikerseniz tutmama olasılığı çok yüksektir. Bunu anlamanız da mümkün değil. Kış mevsimi olduğu için dallarda fazla hareketlilik olmadığından dolayı yeşildir bu. O yüzden buna dikkat edin. Root ball dikim yaptığınız zaman mutlaka yeni söküm olmasına dikkat edeceksiniz. Bunu bildiğiniz yerlerden alırsanız, yani emin olduğunuz yerlerden alın lütfen. Yani yeni söküm yapılıp hemen dikim yapmanız gerekiyor. Rengileşmiş, sararmış ve bunu şimdi yeni bir batı masasımız var. Batı masası nasıl dikilir? Beraber batı masasını dikelim. Evet, bunun fazla toprağını buraya çırpıyorum. Bu şekilde. Bu batı masasını şu şekilde alayım. Ve dikim çukuru dikeceğimiz bitkinin toprak hacminin en az 2 kat olması gerekiyor. Dikim çukuruna bir miktar bakın, bu karışımda şu beyazlar perlit, kokopit ve torf var. 2 kürek kadar dikim çukuruna bu karışımdan koyuyorum. Bu karışımdan koymamın sebebi şu: toprağın organik madde miktarı çok zayıf. %1'in altında. Dolayısıyla toprağı bu şekilde ilave malzemelerle zenginleştirmem gerekiyor. Ayrıca bir miktarda yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da yavaş salınımlı gübre ilave ediyorum. Bitkimiz baharda uyandığında ihtiyacı olan besin maddesini alması için bu ilaveyi de yaptıktan sonra bitkimizi dikim çukuruna yerleştiriyorum. Buradan baktım, sıra hizalaması düzgün. Şimdi de bitkimizin etrafını mevcut toprağıyla kapatacağım. Bakın,
Daha önce ben bu çıkardığımız toprağa da bakarsanız daha önce ilave malzeme eklediğim için güzel bir toprağı var. Torf, kokopit ve perlit karışımı bu toprak zaten. O yüzden fazla bir şey eklemedi. Bu şekilde bitkimizin burada önemli olan toprağı fazla da sıkıştırmayacağız. Az da sıkıştırmayacak. Normal bir sıkıştırma işlemi uygulamamız gerekiyor. Böyle toprak tavda olması gerekiyor. Eğer toprak ıslaksa kesinlikle dikim yapmayın. Çünkü ıslak bir toprakta şu toprağın ıslak olduğunu düşünün. Üzerine bastırdığınızda bu çamur olacak ve sertleşecek. Köklerin burada ilerlemesi mümkün değil. O yüzden mutlaka böyle elinizde dağılan tavında bir toprağınız olması gerekiyor. Hemen burayı sıkıştırıyorum. Ayağıma hafif hafif. Biraz daha toprak ilave edeyim. Sıkıştırdığım yerlere. Şu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da bakın şu saksının üst noktasıyla şu toprak seviyesi aynı seviyede olacak. Neden? Eğer bu altta kalırsa kökler hava almaz ve alt kısımlar yeterince su almayacaktır. Dolayısıyla bunun aynı hizada olması gerekiyor. Her türlü bitki dikiminde ne zaman dikerseniz dikin hiç önemli değil. Dikimlerde ve nakillerde mutlaka yazın, sonbahar, ilkbahar ya da kış hiç fark etmiyor. Mutlaka can suyu vermeniz gerekiyor. Ben buna birazcık hümik asit ilave ediyorum. Hümik asit ilave etmemin sebebi hem toprak düzenleyici hem de bitkinin kök yapmasını kolaylaştırması açısından yavaş yavaş can suyumu ilave ediyorum bu şekilde. Ta ki bitkinin en alt kısmı suyu alıncaya kadar biraz bekliyorum. Suyun dibe kadar inmesini bekliyorum. Yine ilave edeyim suyumuzu. Burada bitkimiz 1 metre 20 santimetreden büyük bir bitki olduğu için bunu şu şekilde bir bambu çubuğuyla ya da malzeme elinizde bir destek çubuğuyla bunu görmüş olduğunuz gibi şurada bitkimizi destekleyeceğim ki rüzgarlarla birlikte bitkimiz oynamasın. Maçlama. Maçlamayı mutlaka yapıyoruz. Benim maçlamayı samanla yapıyorum. Size göstereyim, şöyle yakın çekim yapayım. Mutlaka bu şekilde bitkimizin kök bölgesine ben saman kullanıyorum. Saman burada çok rahatlıkla ulaşabileceğim bir malzeme, hem de ucuz bir malzeme. O yüzden maaşlamayı bu şekilde samanla yapıyorum. Neden maaşlama yapıyorum? Samanla bu şekilde ya da talaş, çam kabuğu, elinizde hangi malzeme varsa. Bunu yapmamın sebebi önümüz kış, soğuklar olacak.
kök bölgesini, bitkinin kök bölgesini sıcak tutmak. Kışın. Baharda yabancı ot çıkışını engellemek. Yazın da suyun buharlaşmasını engellemek. Maçlama bitki büyümesine oldukça fazla katkı sağlayan bir işlem. O yüzden mutlaka maçlama işlemini yapmanız gerekiyor.